Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 6-12 ay ölçülerinde çitlenbik model bebek tulumunun anlatımını yapacağım. Tulumumuzu 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 5 adet de inci düğme kullandım. 1,5 yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İpim anti peeling özelliği olan 250 metre uzunluğunda kartopu Baby One. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu K244. Tulumumuzun ölçüleri şu şekilde. Beden genişliği 26 santim. Bedenimizin uzunluğu ise 36-37 santim. Bu ölçüler bebeğin kilosuna göre değişiklik gösterebilir. Ortalama 6-12 ay bebeklerin kullanımına uygun arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi çitlenbik model bebek tulumumuzun yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Tulumumuz için 3,5 numaralı şişe 20 ilmek atarak başlıyoruz. Önce tulumun ön parçasını öreceğim arkadaşlar. Daha sonra arka parçayı örüp ikisini birleştireceğiz. 3,5 numaralı şişime 20 ilmek attım. İlk ilmeği şu şekilde ters olarak örüyorum. Başlarken ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Tulumumuz haroşadan oluşuyor arkadaşlar. Ben haroşamı her iki yüzde de ters olarak örüyorum. Eğer siz haroşanızı her iki yüzde düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Son ilmeğimi düz olarak bu şekilde örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. 3 haroşadan sonra ilik açacağım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. İlmeklerimizi sıra sonunda düz olarak örüyoruz. Sıra başında ise şu şekilde örmeden alıp haroşa olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Ön parçada ilik açacağız. Arka parçada ise ilik açmayacağız. Şimdi ilk haroşa sıramızı ördük. 3 haroşa sırasına tamamlayıp iliklerimizi açalım. 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu sırada iliklerimizi açalım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 3 ilmek haroşamızı ördüm. Daha sonra bir ilmek şu şekilde dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 1 2 3 4 4 ilmek, 2 ilmeği birlikte kestikten sonra 4 ilmek örüyorum. Tekrar bir dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 4 ilmek ördüm. Tekrar bir dolama yaptım. 2 ilmeği yine birlikte örerek kestim. 1 2
2 ilmek örüp sıramı tamamladım. Toplamda 3 ilik açmış olduk. Arka yüze geçtim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. 3 tane ilik açtık arkadaşlar. 4 haroşa sırası ördük. İlk sıradan sayarsak 6 haroşa sırasına tamamlayıp artırmalarımıza geçelim. 6 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi kenarlarda artırma yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3. Örmeden almış olduğumuz ilmekle kenarda 4 ilmeğimiz oluyor. İpim şu şekilde önde, şişime şu şekilde bir dolama yaptım. Yani burada bir ilmek artırma yaptım. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Tekrar şişime dolama yaparak artırmamı yaptım. 3 ilmek haroşa örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde herhangi bir artırma yapmıyoruz. Her ön yüzde 4 ilmekten sonra 1 ilmek artırma yapıyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şu şekilde artırmış olduğum ilmeği de yine haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra başında örmeden alıyorum. Şimdi ikinci artırmamıza geçtik. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 ilmek haroşa örüyorum. Örmeden almış olduğumuz ilmekle 4 ilmeğimiz oldu. İpim önde, şişime dolama yaparak bir artırma yapıyorum. Yine 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalacak. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Tekrar şişime dolama yaparak artırmamı yaptım. 3 ilmek haroşa ilmeğimi örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde artırma yapmadan ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örelim. Artırmamızı her ön yüzde yapıyoruz. 20 artırma sırası öreceğiz arkadaşlar. 20 ilmek bu kenarda, 20 ilmek de bu kenarda artırmış olacağız. Toplamda şişimizde 60 ilmek olana kadar artırma yapacağız. 20 ilmekle başlamıştık. 20 ilmek bu kenarda, 20 ilmek de bu kenarda artırma yapacağız. Toplamda 60 ilmeğimiz olacak. Arka parçayı da arkadaşlar aynısı gibi örüyoruz. Arka parçada ilik açmadan 6 haroşa sırası örüp artırmalarımıza başlıyoruz. Yine arka parçada da her iki kenarda 20 ilmek artırıp 60 ilmeğe tamamlıyoruz. Arka parçamızı yine 20 ilmekle başlıyoruz. Ön parçayla arka parçamız aynı arkadaşlar. Sadece ön parçada ilik açıp arka parçada ilik açmıyoruz.
Şişimizde 60 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımıza devam edelim. Daha sonra arka parçamıza geçelim. Arka parçamızı da yine 6 haroşa sırası örüp artırmalarımızı yapalım. Arka parçayı da 60 ilmeğe tamamlayıp iki parçayı birleştireceğiz arkadaşlar. O kısma kadar örüp gelelim. Tulumumuzun ön parçasını 20 artırma sırası ördüm. Şişimde toplamda 60 ilmeğim oldu. Arka parçamı da ördüm arkadaşlar. Tulumumuzun yine 20 artırma sırası, yani ön yüzde ördüm, arka yüzde örmedim arka parçamızın. Şu şekilde ikisini birbirine birleştireceğim. Yani ön parçamızı arka yüzde örerek buraya kadar geldim. Arka parçamızın arka yüzünü örmedim. Şimdi birleştirirken öreceğim. Ön parçamızın ipiyle örüyorum. Arka parçamızın ipini artık kullanmayacağım. Ördükten sonra keseceğim. Arka parçamızı arka yüzde örmemiştim. Şimdi birleştirirken arka yüzü örüyorum. Her iki parçanın da aynı sırada olması için arka yüzü örmedim. Şimdi birleştirirken örüyorum. Her iki parçamız da eşit sayıda olacak. Sıra sonuna kadar örelim. Sıramı tamamladım. 60 ilmek arka parçamızda, 60 ilmekte ön parçada, toplamda 120 ilmeğim oldu. Şimdi burada aradaki ipi keselim arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Artırma işlemimiz bitti. Artık artırma yapmıyoruz. Şişimizde olan 120 ilmekle haroşa olarak örüyoruz. Toplamda 22 haroşa sırası öreceğiz arkadaşlar. İki parçayı birbirine birleştirdikten sonra 22 haroşa sırası öreceğiz. Her iki parçayı da birlikte örmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tığ yardımıyla buradaki ipimizi sabitleyelim. Parçaları birbirine birleştirdikten sonra 22 haroşa sırası örelim. Daha sonra modelimizi kurmaya geçelim. İki parçayı birbirine birleştirdikten sonra 22 haroşa sırası örüyoruz. 22. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmedim arkadaşlar. Bu sırada modelimizi kuracağız. Bu modeli arka yüzde kuruyoruz. O yüzden 22. haroşa sırasını arka yüzde örmedim. Ön yüzde ördüm. Şimdi modelimizin ilk sırasını örelim. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Daha sonra ipimi öne alıyorum. Bir ilmeği örmeden şişime takıp tekrar 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3. İpim önde olduğu için
Buradaki örmeden almış olduğum ilmeğin yanında da bir ilmek oluştu. 2 ilmek oldu arkadaşlar burada. Şimdi tekrar ipimi öne alıyorum. 3 ilmek tekrar düz öreceğim. Şu şekilde bir ilmeği örmeden alıyorum. İpim önde olduğu için 3 ilmek düz örerken buradaki ilmeğimin üzerine bu şekilde ilmeğim dolanmış olacak. Burada 2 ilmek olacak. Tekrar 1 2 3 3 ilmek düz örüyorum. Burada 2 ilmeğimiz oldu. İpimi tekrar öne alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3. Yine burada 2 ilmeğimiz olmuş oldu. İpimi öne alıyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. İpim önde olduğu için burada 2 ilmek oluşmuş oluyor. 1 2 3. Tekrar ipimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. 1 2 3. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. İpimizi öne aldığımız için burada örmeden almış olduğumuz ilmeğin hemen yanında bir ilmek daha oluşuyor. Burada 2 ilmeğimiz olmuş oluyor. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. En son 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçiyorum. Modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimizin ikinci sırasını ilk ilmeği örmeden aldım. 1 2 2 ilmek ters ördüm. Arka yüzde düz olarak örmüş olduğumuz ilmekleri ön yüzde ters olarak örüyoruz. İpim yine önde. Örmeden almış olduğumuz ilmekle üzerine dolamış olduğumuz ilmeği yine bu sırada da örmeden şişime takıyorum. Üzerine bir ilmek daha dolama yapıyorum. Burada 3 ilmeğimiz oldu. Şimdi 1 2 3 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar 2 ilmeği örmeden şişime takıp üzerine bir ilmek daha dolama yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar 2 ilmeği örmeden şişime takıp üzerine bir ilmek dolama yapıyorum. 1 2 3 3 ilmek ters örüyorum. Örmeden almış olduğumuz ilmekle üzerine dolamış olduğumuz ilmeği bu sırada örmeden şişimize takıyoruz. Üzerine tekrar bir ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. En son 3 ilmek ters ördüm. Yine 2 ilmeği örmeden şişime takıp bir ilmek tekrar dolama yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Yani modelimizin 3. sırasına geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Daha sonra ipimi öne alıyorum. Buradaki örmeden almış olduğumuz ilmekleri 3 ilmeği şu şekilde şişime takıyorum. 3 ilmek üzerinden 3 ilmek çıkaracağım. İlk ilmeği şu şekilde alttan dolama yaparak çıkarıyorum. Bir ilmek daha şişime dolama yapıp tekrar 3 ilmeğin içerisine girip üstten dolama yaparak 3. ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum. Aradaki 3 ilmek düzü düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Örmeden almış olduğumuz 3 düz ilmeğin içerisine
girip ilk ilmeği alttan dolayarak içinden çıkarıyorum. İkinci ilmeği şişe dolama yaparak, üçüncü ilmeği tekrar ilmeklerin içine giriyorum. Üstten dolama yaparak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeğin içerisine girip ilk ilmeği alttan dolayıp çıkarıyorum. İkinci ilmeği şişe dolama yaparak, üçüncü ilmeği ise yine ilmeklerin içerisine girip üstten dolama yaparak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. En son 3 ilmek düz örüp ipimi öne aldım. Yine 3 ilmeğin içerisine girip ilkini alttan, ikinciyi şişe doladım. Üçüncüyü tekrar şişe üstten dolama yaparak 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkardım. 2 ilmek düz örüp son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Modelimizin şimdi 4. sırasına, yani son sırasına geçtik. Ön yüzdeyim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Modelimizin içinden çıkarmış olduğumuz düz ilmekle yanındaki ters ilmeği şu şekilde birlikte düz olarak örüyorum. Daha sonra modelimizin içinden çıkarmış olduğumuz ilmeği düz olarak örüyorum. Yine burada modelimizden çıkarmış olduğumuz ilmekle yanındaki ters ilmeği şu şekilde örerek çitlenbik modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Aradaki diğer sıralarda aralarda 3 ilmek ters örmüştük. Modelimizin son sırasında 1 ilmek ters örüyoruz. Daha sonra modelden çıkarmış olduğumuz ilk ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp buradaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Modelimizi bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Aralarda bir ilmek ters örüyoruz. Modeldeki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüp modeldeki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Aralarda bir ilmek ters örüyoruz. Daha sonra yine modelden çıkarmış olduğumuz ilk ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz, tekrar buradaki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Şu şekilde içine batarak örüyoruz. Bu modeli arkadaşlar daha önce kanalımda anlatmıştım. İsterseniz o videoyu da izleyerek model yapımını öğrenebilirsiniz. Şimdi sıramızı örerek tamamlayalım. En son çitlenbik modelimizi örüp 2 ilmek ters ördüm. Son ilmeğimi düz olarak örüp tamamladım. Modelimizi 4 sırada bitiriyoruz arkadaşlar. İlk çitlenbik modelimizi ördük. Şimdi arka yüze geçiyorum. Tekrar ilk sırada çitlenbik modelimizin ilk sırasını örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. Bir ilmeği örmeden şişime takıp tekrar 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4. Yine burada bir ilmeğin üzerine ilmeğim dolanmış oldu arkadaşlar. İlk çitlenbik modelimizi yaptığımız gibi yine aynı şekilde sıralı olarak tekrar bir çitlenbik modeli daha yapacağız.
Toplamda 4 çitlenbik modeli olana kadar örelim. Daha sonra kol kesimine geçeceğiz. 4 sıra çitlenbik modelimizi ördüm. 1, 2, 3, 4. Şimdi arka yüze geçiyorum. Çitlenbik modelimizi örmeye devam edeceğim. Hem de kenarlarda kolumuz için 5 ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Şimdi ikinci ilmeğimi kesiyorum. Aynı şekilde bir ilmek örüp düz örüyorum. Daha sonra bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kenarda 5 ilmek kesmiş oldum. Şimdi 5 ilmek kestikten sonra şişimde olan ilmekleri sayıyorum. 50 ilmek olana kadar modelimizi örmeye devam edeceğiz. Buraya ilmek ayrıcı taktım arkadaşlar. 50 ilmekten sonra ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 50 ilmek modelimizi örmeye devam edeceğiz. Daha sonra burada 10 ilmek keseceğim. Tekrar ilmeklerimi örerek sıra sonuna kadar gelip burada yine 5 ilmek kolumuz için kesim yapacağız. Aynı şekilde ilmeklerimizi örmeye devam edelim. İlk ilmekten sonra bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Modelimizin ortasındaki ilmeği yine örmeden şişimize takıyoruz. Yine ipim önde. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar şu şekilde ön yüzden de bakabiliriz arkadaşlar. Kontrol edelim. Modelimizin ortasındaki ilmeği örmeden şişimize takıyoruz. İpimiz önde. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. İlmek ayrıcımızın olduğu kısma kadar bu şekilde çitlenbik modelimizin ilk sırasını örelim. İlmek ayrıcımdan önce 3 ilmeğim kaldı. Yine ilmeği örmeden alıyorum. Modelimin ortasında olan ilmeği 1, 2. 2 ilmek düz örüp buradan ilmek ayrıcımı çıkarıyorum. Şimdi 10 ilmek keseceğim. Buradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek bir ilmek kesiyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüp yine bir ilmek kesiyorum. 2 ilmek kesmiş oldum. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Örerek 10 ilmek kestim. Bu şekilde ilmeği şişime taktım arkadaşlar. İlmeklerimizi sayalım. Toplamda burada 55 ilmeğimiz olacak. 5 ilmeği kestikten sonra şişimizde 50 ilmeğimiz kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ve 55. 55 ilmeğimizi modelimizi örerek devam edelim arkadaşlar. Yine burada modelimizin ortasındaki ilmeği örmeden alacağız. 1, 2 ilmek
düz örüyorum. Burada 3 ilmeğim oldu. Bir ilmek örmeden alıp 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek örmüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar çitlenbik modelimizin birinci sırasını örerek tamamlayalım. Örerek sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz olarak örüp sıramı tamamlayıp ön yüze geçiyorum. Ön yüze geçtim. Bu kenarda da kolumuz için 5 ilmek keseceğim. İlk ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek kestim. İkinci ilmeğimi yine örerek kesiyorum. Burada bir ilmeğin üzerine dolama yapmıştık. Bu ilmekleri bir ilmek olarak düşünüyoruz. İkisini birlikte düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi kestim. 4 ve 5. Bu kenarda da kolumuz için 5 ilmek kestik. Şimdi bir ilmek ters ördüm. Yine 2 ilmeği örmeden şişime takıp üzerine bir ilmek dolama yaptım. 1 2 3 ilmek ters örüp buradaki ilmekleri şişime geçirdim. Yine bir ilmek dolama yaptım. 3 ilmek ters ördüm. Şimdi modelimizin ikinci sırasını örüyoruz arkadaşlar. Çitlenbik modelimizin 2 ilmeği örmeden şişime geçirdim. Bir ilmek dolama yaptım. 3 ilmek ters ördüm. Orta kısma kadar örmeye devam edelim. Orta kısma kadar örerek geldim. Ön parçada olan ilmeklerimizi başka bir kullanmadığım şişe geçirdim arkadaşlar. Ön parçayı örmeyeceğiz. Şimdi arka parçamızı örmeye devam edeceğiz. Arka parçamızı bitirdikten sonra ön parçayı, şu an ilik açmadığımız arka parçamızı örüyoruz arkadaşlar. Ön parçaya ise kullanmadığım başka bir şiş geçirdim. İsterseniz ilmek tutucuya da geçirebilirsiniz. Şimdi arka yüze geçtim. Modelimizin 3. sırasını öreceğiz bu yüzde. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıyorum. 3 ilmeğin içerisine girip ilk önce alttan dolama yaptım. Daha sonra üstten dolama yapıp daha sonra tekrar 3 ilmeğin içerisine girip üstten dolama yaparak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmek düz örüp tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Arka yüzü bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Modelimizin son sırasını örüp çitlenbik modelimizi tamamlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Buradaki ters ilmekle modelden çıkarmış olduğumuz düz ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüp yine modeldeki düz ilmekle bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra modelden çıkarmış olduğumuz düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örerek modelimizin 4. sırasını örüyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Modeldeki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüp yine düz ilmekle ters ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek ters örüp modeldeki düz ilmekle ters ilmeği birlikte örüyorum. Bu sıramızı da
örerek tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar arka parçamızı iki parça olarak öreceğiz. Tulumu bebeklere daha rahat giydirebilmek için arkası düğmeli olacak. O yüzden arka parçayı da iki parçaya ayırıyoruz. Şu şekilde ilmek ayracıyla belirttim arkadaşlar. Bu tarafımız 23 ilmek, bu taraf 27 ilmek. Toplamda 50 ilmeğimiz var. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine modelimi örerek devam ediyorum. 3 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 1 ilmek örmeden şişime takıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmeği örmeden şişime taktım. 3 ilmek düz örüyorum. İlmek ayracımızın olduğu kısma kadar öreceğiz. Fakat 5 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Şimdi modelimizi 5 ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edelim. 5 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. En son bir ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi ipimi öne alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 2, 3, 4. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi bu tarafa gitmeyeceğim arkadaşlar. Ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. 4 ilmek haroşa örüyorum. Pat kısmımız olacak. Pat kısmımız 5 ilmekten oluşuyor. 4 tanesi haroşa. Sondaki ilmek ise düz olarak örüyoruz. Yine çitlenbik modelimizi örmeye devam ediyoruz. 2 ilmek ters ördüm. Örmeden almış olduğum ilmekleri şişime geçirdim. Tekrar bir ilmek dolama yaptım. 1, 2, 3. 3 ilmek ters örüp ilmekleri tekrar örmeden şişi geçirip bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters örüp ilmekleri örmeden şişime geçirip tekrar dolama yapıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine modelimizin, çitlenbik modelimizin 3. sırasını örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeklerin içerisine girip ilkini alttan doladım. İkinciyi şişe üstten, yine 3 ilmeğin içine girip üstten dolama yaparak 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkardım. 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüp yine aynı şekilde çitlenbik modelimizin 3. sırasını örüyorum. Yine 5 ilmek kalana kadar örelim. 5 ilmeğim kaldı. En son modelimizi yaptıktan sonra 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıyorum. 4 ilmek haroşa örüp sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Bu tarafa gitmiyoruz. Yine dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp 4 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek ters örüp 5 ilmek patımızı ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Buradaki ters ilmeğimle modelden çıkarmış olduğum düz ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz örüp modeldeki düz ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte örerek çitlenbik modelimizi yapıyoruz. Sadece arkadaşlar kenardaki 5 ilmek patımızın 4 tanesini haroşa olarak, bir tanesini de sıra sonunda düz olarak, sıra başında ise örmeden alıyoruz. Yine aynı şekilde çitlenbik modelimizi örmeye
devam ediyoruz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Buradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane çitlenbik modelimiz oldu. Şimdi bu kısmı örmeye devam edelim. Kenarda 2 haroşa sıramız oldu. 1, 2. Toplamda 6 haroşa sırası olduktan sonra bu kısımda bir tane ilik açacağız. Şimdi 6 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Arka parçamızın sol tarafını 6 haroşa sırası ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya bir tane ilik açalım. İlk ilmeği örmeden şişime takıyorum. 1, 2. 2 ilmek ters örüp alttaki ipi şişime takıp yine ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya iliğimi açmış oldum. Şimdi yine modelimi örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde çitlenbik modelimizi örmeye devam edelim. On haroşa sırası daha örelim arkadaşlar. Daha sonra bir ilik daha açacağız. Arka tarafta 2 tane iliğimiz olacak. Şimdi modelimizi örmeye devam edelim. İlikten sonra 10 haroşa sırası olunca bir ilik daha açalım. İlk ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 10. 10 haroşa sırası ördüm. İkinci iliğimi açtım. Daha sonra 2, 4. 4 haroşa sırası ördükten sonra kesiyoruz arkadaşlar. Hem örüp hem keseceğim. Düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi örerek keselim. Omuz kısmını kestim. Model kısmından başlayarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane çitlenbik modelimiz oldu arkadaşlar. Şimdi bu tarafı öreceğim. İpimi buradan bağladım. İlk haroşa örmüş olduğumuz kısmın arkasından ilmek çıkaracağım. 5 tane ilmek çıkarıyorum. İlmeklerimizi tığ yardımıyla da çıkarabiliriz. Şişle de çıkarabiliriz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane pat kısmımızın hemen altından ilmek çıkardık. Bu kısım, pat kısımları şu şekilde birbirinin üzerine gelecek arkadaşlar. Yine çıkarmış olduğumuz 5 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 4 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra buradaki çitlenbik modelimizi örmüyoruz arkadaşlar. Pat kısmına yakın olduğu için 1, 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra
2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Modelin ortasındaki ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldık. 4 ilmek patımız için haroşa ördük. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Daha sonra ipimizi öne alıp bir ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. Yine ipimi öne alıyorum. Bir ilmeği örmeden alıp 3 ilmek düz örüyorum. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Çitlambik modelimizin ilk sırasını. Ön yüzde çitlambik modelimizin ikinci sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden almış olduğum ilmekleri yine örmeden şişime takıp bir ilmek dolama yaptım. 1 2 3 3 ilmek ters örüp örmeden almış olduğum ilmekleri şişime takıp bir ilmek dolama yaptım. 3 ilmek ters ördüm. Bu sıramızda bu şekilde örerek tamamlayalım arkadaşlar. Yine kenar pat kısmını haroşa olarak örelim. Burayı kaç sıra ördüysek bu tarafı da aynı şekilde modelimizi örerek devam edelim arkadaşlar. Tamamlayıp gelelim. Bu tarafı da arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 çitlembik modelimiz olana kadar örüp tamamladım. 2 parça şeklinde ördük arkadaşlar arka parçamızı. Bu kısma 2 tane düğüm dikeceğiz. Şu şekilde üst üste gelecek. Hem kullanım açısından da daha rahat olacak arkadaşlar. Tulumumuzun arka parçasını bitirdik. Şimdi ön parçaya geçiyoruz. İlmek tutucuda olan iplerimi şişe geçirdim. Arka kısma ipimi bağladım. Şimdi ön parçamızı örmeye geçiyoruz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Yine ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Çitlambik modelimizin ikinci sırasındayız. İlmekleri örmeden şişime taktım. Bir dolama yaptım. 1 2 3 ilmek ters örüp tekrar ilmekleri şişime takıp dolama yaptım. 1 2 3 3 ilmek ters ördüm. Ön parçamız 1 2 3 4 4 çitlembik modeli var arkadaşlar. 10 çitlembik modeline kadar örelim. Daha sonra yaka kesimi yapacağız. Şimdi 10 çitlembik modeli örüp gelelim. Ön parçada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra çitlembik modelimiz olana kadar ördüm. Şimdi yakamız için kesim yapacağız. Bu kenarda 17 ilmek ördükten sonra yakamızı 16 ilmeğimiz kalana kadar keseceğiz. Şimdi arka yüzdeyim. 17 ilmek öreceğim. Modelimi uygulayarak 17 ilmek örüyorum. 1 2 3 modelimizin ilk sırasını örüyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ilmek ördüm. İpimi öne alarak artırma yapmış olduğum ilmekleri saymıyoruz arkadaşlar. Onları saymadan 17 ilmek örüyoruz. Eğer onları sayarsak 1 2 3 4 ilmek fazla, yani 21 ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.
Artırmış olduğumuz ilmekleri de sayarsak 21 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda 16 ilmek kalana kadar yakamız için kesimler yapacağım. İlk ilmeği düz olarak ördüm. Yine bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 16 ilmeğimiz kalana kadar keselim. 16 ilmeğim kaldı arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğim kalana kadar kestim. Bir de burada ilmeğim var. 17 ilmek arkadaşlar. Şimdi yine modelimizi örerek devam ediyoruz. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçiyorum. Şimdi bu kısmı arka parçada olduğu gibi 15 modele tamamlayalım arkadaşlar. Buradan sayarsak 15 model örmüştük. Yine burayı da 15 modele tamamlayalım. Omuzu keselim. Daha sonra ipimizi buradan bağlayıp yine burayı da 15 modele tamamlayıp keselim arkadaşlar. Daha sonra fırfırları örmeye geçeceğiz. Ön parçamızı da omuzlara kadar örerek tamamladım. Tulumumuzun kenar kısmını diktim arkadaşlar. İstediğiniz gibi tulumun kenar kısmını dikebilirsiniz. Düğmelerimi de diktim. Ben inci düğme kullandım. Sizler de istediğiniz hoşunuza giden düğmeleri tercih edebilirsiniz. Arkasına yine 2 tane düğme diktim. Toplamda 5 adet düğme kullanmış oldum. Şimdi kolumuzun fırfırını yapmaya geçelim. Önce ön kısmın fırfırlarını yapalım. Fırfırımız için ipimi buraya bağladım. Bu kısımdan alt kısma kadar ilmek alacağım. Koltuk altından ilmek almayacağız arkadaşlar. Sadece bu kısımdan buraya kadar ilmeklerimizi alalım. Önce kolay olması için ilk ilmeğimi tığ ile çıkarıyorum. Daha sonra görmüş olduğumuz bu boşluklardan, buradaki büyük boşluklardan ilmeklerimizi çıkaralım. Şu şekilde şişle de çıkarabiliriz. Boşluklarımız büyük olduğu için rahatça boşluklara batıp ilmeklerimizi çıkarabiliriz. Bu kısma kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Koltuk altına kadar ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 24 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüze geçiyorum. Bütün ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi ters olarak örelim.
Sıra sonuna geldim. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Fırfırımızı yapmak için artırmalara başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra ipimi öne aldım. Bir ilmek dolama yaparak artırma yapıyorum. Şu şekilde. İpimi şişime dolayarak bir ilmek artırma yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz, bir ilmek dolama yaparak artırma yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek dolama yaparak artırma yapıyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek düz örüp bir ilmek dolama yaparak artırmamızı yapıyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek düz örüp bir ilmek dolama yapıyoruz. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz, bir ilmek dolama yaparak artırma yapıp bir ilmek ters örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi artırmış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum arka yüzde. Bir ilmek daha ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. Ön yüzde ters olarak örmüş olduğumuz 3 ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. Üç ilmek düz, 2 ters, tekrar 3 ilmek düz, 2 ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Tekrar bu sırada yine artırma yapacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp dolama yaparak bir ilmek artırma yapıyorum. 3 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüp artırmamızı yapıyoruz. 3 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüp bir ilmek dolama yaparak artırma yapıp 3 ilmek ters örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bu sırada 3 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 2 sıra ajur sırası yaptık arkadaşlar. 1 2. Şimdi 3. ajur sırasındayız. Toplamda 4 sıra
ajur sırası yapacağız. Yani 4 sıra artırma yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3. Bu sırada 3 ilmek düz örüyoruz. İpimi öne aldım. Dolama yaparak 1 ilmek artırdım. 3 ilmek ters örüyorum. Şimdi 3 ilmek düz, dolama yaparak 1 ilmek artırma yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Dolama yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz, 1 ilmek dolama yapıp 3 ilmek ters örüyoruz. Sıramızı da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Bir ilmek ters örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüp 4 ilmek ters örüyorum. Her sırada artırma yaptığımız için buradaki ters ilmeklerimiz her sırada bir ilmek artmış oluyor. Bu sırada 4 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz örüyoruz. 4 ilmek ters, 3 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4, 3 ilmek düz, 4 ilmek ters. Sıramızı örüp tamamlayalım. 3 artırma sırası ördük. Şimdi yine 4. artırma sırasını ön yüzde ve arka yüzde örüp fırfırımızı keselim arkadaşlar. Kol fırfırımızı 4 artırma sırası ördük arkadaşlar. Yani 4 ajur sırası 1 2 3 4. Ön yüzde hem örüp hem kesiyoruz. Düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesme işlemini bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu fırfırı tamamladık. Şimdi arka parçamızın fırfırını örmeye geçeceğiz. Daha sonra bu fırfırları şu şekilde koltuk altına birleştireceğiz. Yine dikerek birleştireceğiz. Şimdi arka parçanın fırfırını, ilmekleri buradan almaya başlayacağız arkadaşlar. Buradan değil de uç kısımdan değil de koltuk altından ilmeklerimizi yine çıkaralım. Fırfırların yönünün düzgün olması için arka tarafta buradan alacağız ilmeklerimizi. Yine toplamda 24 ilmek çıkaracağız. Bu tarafta ise ön parçada koltuk altından ilmeklerimizi çıkarmaya başlayacağız. Arka parçada ise uç kısımdan şu şekilde çevirip uç kısımdan ilmeklerimizi çıkaracağız. Yine burada da 24 ilmek çıkaracağız. Kol fırfırlarımızı örelim. Daha sonra bacak fırfırına geçelim arkadaşlar. Kol fırfırlarını örerek tamamladım. Fırfır uçlarını koltuk altına dikerek birleştirdim. Şimdi bu fırfırları da birleştireceğim arkadaşlar. Fırfır uçlarını şu şekilde koltuk altına dikerek birleştirelim. Omuzlarımızı diktim. Yine iki fırfırı birbirine birleştirip diktim arkadaşlar. Şimdi bacak fırfırına geçelim. Sağ bacağımızın fırfırını ördüm. Şu şekilde ön yüzden ilmekleri almaya başladım. Buradan ilmekleri alarak
bu kısma kadar geldim. 5 haroşa sırası kalana kadar aldım arkadaşlar ilmeklerimi. Başlarken de 5 haroşa sırasından sonra ilmek almaya başladım. Toplamda bacak fırfırımızda 45 ilmekle başladık. Şimdi sol bacak fırfırımızı örmeye geçelim. Sol bacak fırfırımız için arkadan ilmeklerimizi almaya başlayalım. Yine 5 haroşa sırasından sonra ipimi arka tarafa bağladım. İlk ilmeği tığla aldım arkadaşlar, rahat alabilmek için. Şimdi diğer ilmeklerimi buradaki boşluklara batarak çıkaracağım. Yine sıra sonunda 5 haroşa sırasına kadar ilmeklerimizi alalım. Toplamda 45 ilmek çıkaralım. Yine 4-5 haroşa sırası kalana kadar ilmeklerimi aldım. Şişimde toplamda 45 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüzünü ters olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Fırfır örerken ilmeklerimizi aldıktan sonra arka yüzü ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzü ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Arka yüzü ters olarak ördüm. Şimdi diğer fırfırlarımızı örmüş olduğumuz gibi ilk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüp ipimi öne alıp artırmamı yaptım. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüp dolama yaparak bir artırma yapıp 3 ilmek ters örüyorum. Daha sonraki sırada ön yüze geçtiğimizde 2 ilmek düz örüp artırma yapıyoruz. Sonraki sırada 3 ilmek düz örüp artırma yapıyoruz. 4 artırma sırası, yani 4 ajur sırasına tamamlayıp fırfırımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bacak fırfırımızı tamamladıktan sonra yaka fırfırımıza geçelim. Yaka fırfırını pat kısımdan ilmek almayalım arkadaşlar. Tam pat kısmının bittiği kısımdan ilmeklerimizi almaya başlayalım. İlmekleri önlerden alarak yine pat kısmına kadar gelelim. Pat kısımlardan ilmeklerimizi almıyoruz. Toplamda 70 ilmek alacağız yakamız için. Yine fırfırımızı aynı şekilde örelim. Tulumumuzun yakası için ilmeklerimizi buradan almaya başladık arkadaşlar. Tulumun iç kısmından. Fırfırın ön yüze düz olarak gelmesi için iç kısımdan ilmeklerimizi almaya başladık. Toplamda 70 ilmek aldık. Şimdi bir sıra yine ters öreceğim. Tulumumuzun ön yüzünde bir sıra ters örüyoruz. İç kısımdan ilmeklerimizi almaya başladık. Bir sıra ters örüp daha sonra fırfırımızı örmeye geçelim. Bir sıra ters örüp şimdi fırfırımı öreceğim. Aynı şekilde diğer fırfırlarımızı örmüş olduğumuz gibi yaka fırfırımızı da örüp tamamlayalım. Bacak fırfırımızı da arkadaşlar burada ilmek almadığımız kısma yine fırfırımızı bu şekilde birleştirelim. Buraları birleştirdim. Diğer bacağımızı da birleştirelim arkadaşlar. Tulumumuzun yakasını da örüp tulumumuzu tamamlayalım. Yaka fırfırımızı örerek tulumumuzu tamamladık. Yaka fırfırının uç kısmını pat kısmına diktim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu tarafı da ilmek almadığımız pat kısma
fırfırımızın uç kısmını diktik. Kol altında yine aynı şekilde yapmıştık arkadaşlar. Fırfırın uç kısmını koltuk altına dikerek birleştirmiştik. Bacak kısımlarını ise yine aynı şekilde ilmek almadığımız kısma fırfırımızın uç kısmını dikerek birleştiriyoruz. Tulumumuzu tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.